kardeşlerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kargo açıyoruz. Şimdi gençler, görmüş olduğunuz gibi burada Amazon kargomuz var bir tane. Şurada görmüş olduğunuz gibi Destek Medya'dan gelen bir kargomuz var. Şurada görmüş olduğunuz kargomuz ise ilk.com'dan gelmiş bulunmakta. Şurada ufacık bir tane daha Amazon kargomuz var ve en altta ise devasa bir şekilde bizleri Gerekli Şeyler sitesinden gelmiş olan kargomuz karşılıyor. Yani burada arkadaşlar Amazon, Destek Dükkan ve Gerekli Şeyler kargoları bizleri bekliyor. Farklı sitelerden, farklı yayın evlerinden, farklı şekillerde, farklı yollarla gönderilmiş kargolarımız bulunmakta. Bunları şimdi hep birlikte keyifli bir şekilde ne yapıyoruz? Açıyoruz. Tabii ki de ne eşliğinde? Şurada görüyorsunuz, kahve eşliğinde. Hepiniz gidiyorsunuz, kahvenizi, çayınızı, çorbanızı, yiyeceğinizi alıyorsunuz, artık ne yapacaksanız o sırada alıyorsunuz. Telefondan mı izliyorsunuz? Eğer telefondan izliyorsanız, iş yerinde bir yerde veya kafede veya yolda izliyorsanız güzel bir yere koyuyorsunuz, sabitlendiriyorsunuz. Keyifli bir şekilde izliyorsunuz. Öyle kuru kuru izlemek yok diyorum. Şimdi bunları aşağıya alıyorum. Alalım hatta hep beraber. Evet arkadaşlar, ben şimdi onları aşağıya aldım. Umarım şu an güzel çıkıyorumdur. Eğer çıkmıyorsam sıkıntıdır bu. Bu bir sıkıntıdır. Şöyle kendime birazcık daha, azıcık daha yaklaştırdım arkadaşlar ve şimdi ilk başta isterseniz Amazon kargolarımızla başlayalım. Bu arada arkadaşlar kahve çok koymuşum ve ütüm masasında çektiğim için de ütüm masası sürekli sallanıyor. Bu kahve de sürekli sallandığı için sağa sola sürekli dökülme yapıyor. Şuraya birazcık döküldü. Büyük ihtimal buraya şimdiden bir peçete açacağım, yani kopartacağım, koyacağım buraya. Video sırasında dalgınlığıma gelir. Bu kahve dökülen yere mangaları veya kitapları koyarım. Sıkıntı olur arkadaşlar. O kitap o kahveyi içine çeker. Vallahi yanarız. O yüzden ben şuraya bir şu bölgeye bir peçete sereceğim, geliyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar Amazon'dan bize neler gelmiş bunlara bir göz atalım. İlk başta şununla başlamak istiyorum arkadaşlar. Umarım yine kazasız, belasız, sıkıntısız, hasarsız bir şekilde kargolarımız gelmiştir diyeceğim ama nereye tutsam elimde kalıyor. Lan ne oluyor? Nereye tutsam bu ara elimde kalıyor arkadaşlar. Sıkıntı yani. Evet, kopardım. Güzel, sağ salim bir şekilde kopardım. Şimdi bakalım burada bizleri neler bekliyor. Burada bizleri kitap bekliyor. 2 tane kitap. Şöyle hatta direkt çıkartayım arkadaşlar. Hiç dramatize etmeyelim olayı. Burada arkadaşlar Talihsiz Serüvenler dizisinin 5. kitabı ve 3. kitabı bizleri, yani beni karşılıyor arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi yavaştan arkadaşlar her alışverişimde böyle ufak ufak Talihsiz Serüvenler dizisi kitaplarını da toplamaya başladım. Yani merak ettiğim bir hikaye arkadaşlar. Bundan dolayı da toplamak istiyorum. Ve zaten sayfa sayısı da çok az. Yani çerezlik diyebileceğimiz bir kitap serisi diyebilirim. 200-250 sayfalardan oluşuyor. Belki de 100'ün altında olan sayfalar bile vardır. Kitapları bile vardır. O yüzden ufaktan topluyorum arkadaşlar. Merak ediyorum. İlgimi çekti. Monsieur Tağ'ın bir tane videosunu izlemiştim. Bu diziyle alakalı zamanında videolar çekmiş arkadaşlar. O videolara denk geldim ve bundan dolayı da iyice merakım arttı. Bu seri olan merakım iyice arttı. Ufaktan toplamaya başladım dediğim gibi. Burada yine 4. kitap ve 6. kitap bizleri karşılıyor. Şöyle yine göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar ve hasarsızlar diyebilirim. Ufak tefek küçük hasarlar var ama onlardan da bir şey olmaz arkadaşlar. O kadar da takacaksak eğer bu işi, internetten sipariş vermemizin hiçbir anlamı yok diyorum. Bunları şimdi arkadaşlar şu aşağıya topluyorum. Yandık yani. Şu toplama işi gerçekten bizi bitiriyor arkadaşlar. Videodan sonraki toplama işi, derleme toplama işi gerçekten bizleri bitiriyor. Oh yes baby. Kahveyi inşallah kendime dökmem, üstüme dökmem dedikten sonra şimdi arkadaşlar isterseniz yayın evlerinden, sitelerden gelen kargolarımıza bakalım. Burada bizleri ilk noktadan gelen kargomuz karşılıyor arkadaşlar. Burada da yine bizleri bir kitap karşılayacak ve bir tane de manga karşılayacak diye hatırlıyorum. Ama kitap bayağı bir kalın. Bayağı bir kalın. Gördünüz şu an. Şu an görenler gördü. Ne olduğunu bu seri toplayanlar anlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Normalde eskiden ilk.com genelde kutulara kargolardı arkadaşlar. Kutuların içine kargoları koyarlardı. Fakat ana döküldü lan yine. Bak masaya çarptım, kahve döküldü. Ulan Taner. Bu kahve bizi var ya sürekli burada sabote edecek gibime geliyor. Ben bu kahveyi buradan alıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane peçete koyacağım. Her yer peçete oldu. Arkadaşlar sizlere tavsiyem. Video çekecek olan arkadaşlara tavsiyem. Eğer video çekiyorsanız ve ütü masası üzerinde, sallanan bir masa üzerinde video çekiyorsanız sakın ola kahveyi oraya koymayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi koyarsanız sağınız solunuz böyle peçeteyle kaplanır.
Görmüş olduğunuz gibi maalesef yapacak bir şey yok. Bunlar bizi böyle sabote edecek gibi duruyor. Neyse. Bu bütün sabotelere rağmen, sabotajlara rağmen biz yine videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Pes etmek yok arkadaşlar. Şimdi ben sizlere kaldığımız yerden göstermeye başlıyorum. Burada arkadaşlar Itaki'nin yeni basmış olduğu manga Scientia mı öyle bir şey okuyamadım arkadaşlar. Seiichi Toda tarafından yazılıp çizilmiş sanırım. Şöyle tek ciltlik bir hikayesi var arkadaşlar. Hiç bilmiyorum nedir ne değildir. Itaki bastığı için aldım arkadaşlar, direkt kitaplığıma ekledim. Şöyle arkasındaki yazıyı merak edenlere bir okuyayım. Geleceğin sınır tanımayan teknolojisinde insanlık kendi kimliğini yeniden tanımlıyor. Bir kadın hayatından vazgeçip bedenini kiraya veriyor. Yani orospu oluyor. Bir başkası ölen kızının klonunda teselli arıyor. Scientia yaşamın sınırlarını zorlayan 7 çarpıcı öyküyle bilimin karanlık yüzüne ve insan doğasının derinliklerine cesur bir bakış atıyor. Etik sınırlar silikleşirken ilerlemenin bedeli ne olmalı? Hayda! Bu biraz bence günümüze de ufaktan mesajlar çakıyor diyebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, şöyle şimdi bir diğer kitabımıza bir bakalım arkadaşlar. Çok büyük, çok kallavi bir şey geliyor. Şöyle çıkardım. Malazan serisinin 7. kitabı arkadaşlar. Şu koluna bir bakın. Abi ben bu seriyi nasıl okuyacağım ya? Bunu topluyorum ama yani hiç gözüm yemiyor arkadaşlar. Şöyle içerisinden karakter kartı da çıkıyor. Ben de almış olduğum kitaplardan bir tanesinde karakter kartı çıkmamıştı. Sanırım onu çarpmışlar arkadaşlar. Şöyle bir karakter kartı bizleri karşılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kaç sayfamış çok merak ettim, bir bakmak istiyorum. 1112 sayfa. Bütün seri bu şekilde kalın ciltlerden oluşuyor. Vallahi nasıl okuyacağım, nasıl bitireceğim gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle şunları yanına koyayım, siz hesabını yapın artık. Şuraya bak. Neredeyse bunlarla eşit derecede. Bu arada hasar değilmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada size şöyle kapağını da göstermek istiyorum. Kapakları gerçekten mükemmel. Çok dikkat çekici, harika kapakları var arkadaşlar. Malazan serisinin kitaplarının. Ben çok beğeniyorum. Yandan da çok güzel duruyor kitaplarınızda. Şimdi gelelim destek dükkanından gelen kargomuza arkadaşlar. Burada Atika'nın basmış olduğu mangalar bizleri karşılayacak arkadaşlar. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Şöyle açıyorum. Destek dükkanından manga siparişi alışverişi yaptığınız zaman veya herhangi bir çizgi roman alışverişi yaptığınız zaman arkadaşlar çok güzel bir kutuyla sizlere gönderiyorlar. Ve bu birkaç ayda bir kutunun tasarımı değişiyor arkadaşlar. Ben de yeni çıkan tasarımı görünce aşık oldum ve bu kutunun bende de olması gerektiğini düşündüm, istedim. Ve hemen oradan bir sipariş verdim arkadaşlar. Fakat şimdi şöyle bir görüyorum ki sıkış tıkış koymuşlar kutuya ve kutunun sağdan soldan hasar almış, yırtılmış yani. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ayıptır. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Üzdü beni. Neyse. Bir tanesinde şöyle fazla geldiği için kutu iyice hasar almasın diye dışarıya koymuşlar. Keşke içerisinden bir tanesini daha çıkartıp aynı bu şekilde üstüne koysalarmış. En azından kutuya bir şey olmazmış arkadaşlar. Neyse. Şöyle göstereyim. Black Lagoon 3. cildi bizleri karşılıyor arkadaşlar. Black Lagoon şöyle kenara koyayım. Hatta şuna bir bakayım ya. İçerisinden karakter kartım çıkıyor. Tamam, karakter kartı da içerisinde arkadaşlar. Şöyle size de göstereceğim şimdi. Balalaika. Şöyle bir Balalaikamız bulunmakta. Bu Balalaika reis gerçekten karizma duruyor. Karizma. 10'da 10. Ondan sonra arkadaşlar şimdi şöyle bir kutuya gelelim. Baba kutu. Ama kutunun içine edilmiş arkadaşlar. Yani bu da bir gerçek, şimdi sizlere göstereceğim. Hiç açmadan, hiç dokunmadan daha. Şöyle kutunun telefonla çekeyim onu size, durun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kutumuzun buraları hasarlı gelmiş yani. Bu niye böyle? Çünkü şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisine zorla tıkmışlar arkadaşlar. Şu tümsekten, şu yükseltiden belli oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi ufaktan açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kutumuzu. Bum. Şu çizime, şu Guts'ın şu haline hastayım arkadaşlar. Şu duruşa hastayım. Hatta kaçıncı cildiydi? 7. cildim, 8. cildim, 6. cildim mi ne? O cildin kapağı da aynı bu şekilde. O kapak da benim en sevdiğim kapak. Yani en sevdiğim çizimi, en sevdiğim şekli buraya basmışlar kutunun şu kısmına. Çok hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Zaten sırf bunu görünce hemen almak istedim. İçerisinden de şöyle Berserk cildlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Hiç yine dramatize etmeye gerek yok. İçerisinden bir tane de şöyle kalem bizleri karşılıyor. İçerisinde başka herhangi bir şey, ayraç vesaire bir şey yok. Bunu kalemde şuna atayım. Orada dursun şimdilik. Ve içerisindeki gaz da şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Arkası baya bir güzel. Arkasındaki tasarım çok güzel, çok hoşuma gitti. Onu göstermek istiyorum sizlere. Öndeki tasarım çok hoşuma gitmese de arkadaki tasarım çok hoşuma gitti.
Bir dakika göstereceğim şimdi. Şöyle lanetin sembolü görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde yapılmış diyebilirim burayı. Bunu böyle koysam durur mu? İşte kutu yamulduğu için arkadaşlar şu an biraz zor duruyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu şöyle kenara ayırayım. Şimdi sizlere şöyle Berserk'in yeni çıkan 9. cildi, 10. cildi, 11. cildi efendime söyleyeyim. Ve şöyle son olarak 12. cildi bizleri karşılıyor. Artı 18 bir seri kendisi. Ve ben bu seriyi arkadaşlar çoktan okuyup bitirdim. Ve benim favorilerim listesine hızlı bir şekilde girişi yaptı. Ve uzun bir sürede orada duracak diye düşünüyorum. Hatta çıkmayacağını da düşünüyorum arkadaşlar. İçerisinden bakayım şöyle bir. 9. cildin içerisinden arkadaşlar İskelet Şövalye çıkıyor. Göstereyim size kanları. Merak edersiniz diye düşünüyorum. Ondan sonra işlerini göstermeyeceğim çünkü spoiler olabilir arkadaşlar. Olabilir değil kesin olur çünkü 9. cilt artık yani olaylar burada bir sürü şeyler oluyor. Ben şöyle yine de bir bakmak istiyorum çünkü ben bildiğim işi. Ufaktan bir havamı da atayım. Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten kalitesi bence güzel. Yeterli yani benim için yeterli. Güzel. Şöyle koyuyorum. Ondan sonra dur şöyle sırası karışmasın. Ondan bakalım. İçerisinde karakter kartı yine bize karşılıyor ve Guts gelmiş şöyle. Baba piyasada. Guts'ın daha gençlik toy halleri burada bizleri karşılıyor. Ondan sonra 11. ciltte bakayım kim var. Şöyle Wild. Nasıl okunuyor lan acaba? Wild diye mi okunuyor? Wild. Şöyle karşılıyor bir tane bizler arkadaşlar. Ne yazıyor şunun altında? Benim sloganımdır bu. Keyifli olsun, heyecanlı olsun derim. Hayda. Bunu da geçtik. Ve 12. cildin içerisindeki karakter kartı ise Griffith. Şöyle. Keşke Griffith'in de daha güzel bir çizimi burada olsaydı diyorum. Neyse. Bunu da şöyle kenara koyayım. Bakın burada ne oluyor lan bir. Burada artık şeylere gelinmiş 12. ciltte. Bak ben hatırlamıyorum. 12. cilt olduğunu hatırlamıyorum. İnternetten okuduğum için tabii. Vay vay vay. Söylemeyeyim şimdi arkadaşlar neler olduğunu. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Büyük sıkıntılı yerlere gelmeye başlamışız arkadaşlar. Olaylar aslında şimdi buradan sonra başlıyor yani. Okuyunca göreceksiniz. Okuyunca göreceksiniz. Ah 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 Guts'ım. Ah Jaskam. Neyse. Atika'dan yapmış olduğum alışverişte bu şekildeydi arkadaşlar. Birazcık hüzünlü ayrılıyorum. Biraz kırgın ayrılıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sırf kutusu gelsin diye destek dükkanından heyecanlı bir şekilde, keyifli bir şekilde sipariş verdim. Fakat kutusu böyle yamuk gelince açıkçası üzüldüm diyebilirim arkadaşlar. Hastalı defolu gelmiş. Sonuçta biz bunlara para veriyoruz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi son kolimize geçişimizi yapalım arkadaşlar. Bunları şimdi buradan alacağım. Çünkü son kolimiz gerekli şeyler alışverişimiz. O gerekli şeyler alışverişinden yine bayağı bir manga aldım arkadaşlar. Normalde bu ay içerisinde sadece gerekli şeyler eksiklerimi toplayacaktım. Fakat Berserk çıkınca evdeki hesap çarşıya asla ama asla uymadı. Aynı şekilde Malazan kitabı için de bu geçerli. Bunları topluyorum arkadaşlar. Bunların kaçırılmaması gerekiyor en azından benim için. Bunlar geldiği anda almak istiyorum. Normalde ne yapmam gerekiyordu? İndirimleri beklemem gerekiyordu. Çünkü Atika'da sürekli %50 indirim yapıyor. Aynı şekilde Itaki de sürekli %50 indirim yapıyor. Yani bunlar aslında sürekli %50 indirimleri oluyor. Onları beklerseniz, sabırlı olursanız daha uygun fiyata alırsınız diyebilirim. Ben %35 gibi indirimlerden kaptım arkadaşlar. Şimdi neyse bunları şöyle bir kenara alacağım. Şöyle şuraya alıyorum arkadaşlar. Kahveden uzak tutuyorum. Kahve şu aşağıda. Bir şey olur. Oh! Şimdi şöyle gelelim gerekli şeyler kutusuna, kargomuza. Keşke gerekli şeyler de şöyle güzel bir kutu çıkarsa be arkadaşlar. Bu boylarda büyük boy, bir tane orta boy, bir tane küçük boy şeklinde keşke kolilerde, kutularda çıkarsalar. Bunları da sallıyorum işte. Ne bileyim 2000 liralık bir alışveriş yaptınız. Eğer kargonuzu kutulu bir şekilde almak istiyorsanız artı 50 TL şeklinde ödeme yaparak kutulu bir şekilde kargolarınızı alabilirsiniz şeklinde keşke ödeme seçenekleri olsa. Bunu ekleyip de 50 lira bir şey değil yani ben eklerim. 50 lira ekstradan verip de güzel bir kutuda alabiliriz arkadaşlar. Neyse yapmıyorlar ama. Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Yapsalar bence onlar için de güzel olur diye düşünüyorum. Dedikten sonra şimdi şöyle bunu nereden açacağız buna? Şöyle bir bakmak istiyorum önce. Şöyle üstten girin diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şöyle üstten gireceğim. Normalde şu. Neyse giriyorum arkadaşlar. Şöyle yırtıyorum çünkü buraya yapıştırmış her şeyi. Büyük ihtimal mangalarımızın yüzleri bu tarafa doğru bakıyor. Şöyle. Güzel hasar vermeden açabildim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Heyecana mahal yok. Bunları şöyle açayım ben. Tamam mı? Bak hasar gelmesin diye buraya kutuda koymuşlar. Güzel. Bak güzel. Bak bu güzel. Güzel de güzel deriz arkadaşlar. Güzel bir şey güzel deriz yani. Biliyorsunuz.
Şöyle görmüş olduğunuz gibi sağdan soldan kutuları yerleştirmişler arkadaşlar. Sağdan soldan kartonları yerleştirmişler ki sıkıntı olmasın. Aynı şekilde mangalarımızın altında da çok güzel bir şekilde karton duruyor. Bizleri bekliyor. Ve aynı zamanda patlangaça bol bol sarmışlar. Güzel. Ama yine dediğim gibi, yine belirttiğim gibi keşke kutularını çıkarsalar. Çok daha iyi olur. Şimdi ben sizlere şöyle sıradan alıp göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar alışveriş yapmışım. İçine bir hediye bir şey koyayım be. Yok abi hiçbir şey yok ya. Toplam kaç cilt almışım bakayım mı bir? Bu ay arkadaşlar gerekli şeylerden toplam kaç manga almışım bir bakmak istiyorum. Toplam 33 cilt almışım arkadaşlar. Şu an gerekli şeyler üzerinde en azından kendi topladığım serilerde güncelledim arkadaşlar. Tümünü aldım diyebilirim. Ya kop işte be. Kop işte inat etme be. Şöyle şimdi sizlere açıp göstereceğim. İlk cildimiz Spy X Family 9. cilt. Şöyle bir içime de çekmek istiyorum. Oh yes baby. Şöyle Spy X Family 9. cilt bizleri karşılıyor. Eğlenceli seridir, keyifli seridir. Okurken gülmek ve çok fazla kafanızın yorulmamasını istiyorsanız Spy X Family'yi şiddetle hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Ondan sonra burada Tokyo Revengers 13. cilt bizleri karşılıyor. Draken Reis bizleri burada karşılıyor. Bir babadır kendisi. Şöyle göstereyim. Ben bu seriyi komple arkadaşlar internetten okuyup bitirdim. Şu an sadece ödemesini yapıyorum. Yani telefini ödüyorum arkadaşlar. Alıyorum, kütüphaneme ekliyorum. Olmazsa olmaz. Toplamam lazım. Ve sizlere de arkadaşlar okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir seridir. Harika bir seridir. Yani benim beklentimin çok üstünde olan bir seri oldu kendisi. Yani ben böyle bunu alırım okurum, bitiririm diye düşünüyordum fakat okurken bayağı bir beğendim arkadaşlar. Sonunda güzel bitti bence. Benim istediğim gibi bitti. Kötü bitmedi yani. Tatmin edici bir şekilde bitti diyorum. Ondan sonra şöyle diğer cildimize geçiyorum. Bleach 43. cilt. Şöyle bir bakayım nerede ya bu? 43. cilt. Daha çok var. Aizen Baba. Aizen Baba burada piyasaya çıkmış arkadaşlar. Şöyle sizlere şimdi göstermeyeceğim yine spoiler olmasın diye bunlar gösterilmez. Çünkü 43. cilt yani bu. Şu an daha yeni başlamış olabilirsiniz. 30. ciltte olmuş olabilirsiniz. 20. ciltte olmuş olabilirsiniz. O yüzden bunları şimdi sizlere şöyle gösterip de spoiler vermek istemiyorum. Ama kapağını çok rahat bir şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Dedikten sonra bunu da şöyle alıyorum. Bir diğer cildimize geçiyorum arkadaşlar. Burada bizleri Jujutsu Kaisen 15. cilt karşılıyor. Ben daha bu seriye hiç okumadım, hiç başlamadım arkadaşlar. Fakat bu seri hakkında şöyle bir şey duydum. Jujutsu Kaisen, bu şeyde mi duymuştum ya ben bunu? Jujutsu Kaisen özelinde mi duymuştum? Aynen, yanlış hatırlamıyorsam Jujutsu Kaisen özelindeydi bu. Yani Naruto'nun kopyası, çakması diyorlar arkadaşlar. Çoğu şey Naruto'dan alınmış. Neredeyse birebir Naruto gibi ilerliyor diyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Siz biliyorsanız yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Diyorum. Bir diğer cildimize geçiyorum arkadaşlar. Burada şöyle bakayım. Neyse şunu alayım. Yine arkadaşlar Jujutsu Kaisen 14. cilt bizleri karşılıyor. Kapakları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani Jujutsu Kaisen'in bütün kapaklarını aldıkça şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir inceliyorum. Çok güzel duruyorlar. Yani kitaplığımda, kütüphanemde yerim olsa bunları daha güzel bir şekilde sergilemek isterdim. Fakat maalesef ki zaten hepsi zar zor sığıyor. Önümüzdeki ay büyük ihtimal arkadaşlar manga almak yerine birkaç tane raf alacağım gibi gözüküyor. Bakalım. Önümüzdeki ay her şey ne olacağını gösterir bizlere. Dedikten sonra şöyle Bungo Stray Dogs 8. cilt ve 9. cilt. Vay. Kapaklar çok güzel arkadaşlar. Vay. Kapaklar gerçekten çok güzel. Bu Bungo Stray Dogs arkadaşlar bilmeyenleri için ikisi bir arada basılıyor. Yani arkadaşlar burada bir ciltte 2 cilt var aslında. Ve sallıyorum arkadaşlar. Şimdi bu 9. cilt ya arkadaşlar. Yani bu kaçıncı cilt biliyor musunuz aslında? 17. ve 18. cilt. Yani sallıyorum işte buradaki kapak 17. cildin kapağının resmi. Şu arkadaki kapak ise 18. cildin kapağının resmi oluyor arkadaşlar. Arkalı önlü şekilde basılıyor kapaklar. Dedikten sonra bunu da bu kenara alıyorum ve bu seride gerçekten çok merak ediyorum. Acaba bu toplam kaç cilt? Şu an biz bu seride neredeyiz? Ortalarda mıyız yoksa az mı kaldı? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da artık videodan sonra bakarım. Bilmiyorum. Dedikten sonra şöyle kenara koyuyorum. Şimdi bir ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra geliyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle elimi atıyorum ve Fairy Tail 18. cilt beni karşılıyor arkadaşlar. Fairy Tail'i de iş yerinden bir abim var ve Fairy Tail'i çok seviyor arkadaşlar ama animesini çok seviyor. Manga okumayı sevmiyor kendisi ama animeleri çok seviyor, izlemeyi seviyor ve Fairy Tail onun için başka bir yerde. O yüzden yine Fairy Tail'e olan merakım iyice
artmış bulunmakta. Yani bakalım ama çok uzun bir seri arkadaşlar. Ya şu an Seven Deadly Sins'i okuyorum yani 7 Ölümcü Günahı okuyorum. O bittikten sonra bir süre çok uzun serilere giriş yapmayacağım. Çünkü o seriyi de bayağıdır bir bitiremedim gitti. Ondan dolayı yani uzun serilere bir süre ara vereceğim diyebilirim. Neyse. Ondan sonra şöyle İblis Keser 17. cilt bizleri karşılıyor. Aslında İblis Keser'i de ben animesinden takip ediyorum. Fakat şimdi mangada biz herhalde animeye geçeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğer biz mangada animeye geçersek, hatta şu an geçtiysek bilmiyorum. Eğer biz şu an geçtiysek bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sallıyorum abi biz 16. ciltte çoktan animeye geçmiştik derseniz, diyorsanız bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de eğer geçtiysek hemen o 2 cildi yani 16-17'yi okuyayım arkadaşlar. Bir bakayım neler oluyor, neler bitiyor. Merak ediyorum çünkü. Neyse. Şimdi şöyle Naruto 56 ve Naruto 57 bizleri karşılıyor. Ben şöyle kendim bir bakayım arkadaşlar önce. Yani 56'nın kapağı çok hoş, çok hoşuma gitti. 57 de güzel fakat 56 bence daha güzel duruyor. Şöyle siz de yorumlarda yazarsanız bence 56 daha güzel. Şöyle koyayım kenara. Şu an motor geçiyor. Yani arkadaşlar video çekmeye başladım ya. Motor mu dersiniz, polis arabasının sesi mi dersiniz, müzik mi dersiniz, bağıran mı dersiniz, çağıran mı dersiniz? Aklınıza ne geliyorsa hepsini söyleyin deyin. Ne zaman video çekmeye başlasam bunlar bir yerden çıkmaya başlıyor. Yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onları beklersem video asla çekemem. Neyse. Söverdin de. Sövmüyorum. Burada Chainsaw Man 11. cilt bizleri karşılıyor. Yani şu Jujutsu Kaisen ve Chainsaw Man kapakları gerçekten kendine has ve çok güzeller arkadaşlar. Çok dikkat çekiciler. Şimdi sizlere 11. ve 10. cildi gösterince siz de ne demek istediğimi çok güzel bir şekilde, çok iyi bir şekilde anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle. Yani. Çok güzel arkadaşlar. Kapakları gerçekten çok güzel. Kitaplıkta da yine bence çok güzel duruyorlar diyebilirim. Dedikten sonra burada Titan'a saldırı külliyatımıza bir cilt daha ekliyoruz. Bu da Titan'a saldırı, pişmanlık yok. Normalde ben arkadaşlar ana seri bittikten sonra diğer böyle yanında sağından soldan çıkan serileri pek okumayı sevmiyorum. Çünkü onlar bana birazcık şeymiş gibi geliyor. Hani seri tuttu. Bu seri üzerinde biz ne çıkartırsak çıkartalım, okunacak, izlenecek diye düşünülüp sürekli o seri hakkında bir şeyler yapılıyor diye düşünüyorum. Yani birazcık ön yargılı yaklaşıyorum. Ama İş Titan'a saldırı olunca toplamak istedim. Yapacak bir şey yok yani. Adamlar amacına ulaşmış oldular yani. Neyse. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra burada bizlere arkadaşlar Tuvalet Hayaleti Hanako-kun 9 ve 10. cilt. Yani kapakları çok güzel arkadaşlar ya. Aynı. Ya aslında bütün kapakları da ben beğeniyorum da. Yani aslında baktığınız zaman arkadaşlar çoğu kapağı çok seviyorum. Çok beğeniyorum çünkü her serinin kendine has, kendine özel kapakları var. Ama dediğim gibi Tuvalet Hayaleti Hanakoku'nun kapakları bence ekstra ayrı bir hoş. Çok renkliler, çok güzel duruyorlar. Kitaplarınıza şöyle koyduğunuz zaman da rengarenk oldukları için çok hoş, çok güzel bir hava katıyorlar diyebilirim. Genelde biliyorsunuz ki kapaklar yandan beyaz gözükür, beyaz tonlarında olur ama bunlar öyle değil, rengarenk gözüküyorlar. Neyse, burada bir diğer cildimiz Oyuncak Bebek Sevgilim 8. cilt. Şöyle koca kafa bir şekilde basılmış arkadaşlar. Cildimiz şöyle. Bu şu an kaçıncı cilt dedim ben? 8. cilt. Bu toplam kaç cilt acaba ya arkadaşlar? Bilenler varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim ya. Burası doldu. Birazcık da şuraya koyacağım. Ama korkuyorum koymaya çünkü oraya kahve döktüm arkadaşlar. Kitaplara bir şey olsun istemiyorum. Ben ne olur ne olmaz diye bir tane daha şöyle peşine yırtılışını koyacağım. Ondan sonra burada Blue Period 7. cilt bizleri karşılıyor. Bu da aslında arkadaşlar meraklısına güzel olan bir seri diyebilirim. Yani çizime merakınız varsa, sanata merakınız varsa Blue Period'u şiddetle tavsiye edebilirim. Ama okuyanların %70'i sevmez diye düşünüyorum. Sıkılır diye düşünüyorum. Yorumlarda yazarsınız yine. Aynı şekilde bana katılıyorsanız. Dedikten sonra burada Buna Gizem Deme 6. cilt bizleri karşılıyor. Buna Gizem Deme serisi arkadaşlar Agatha Christie kitaplarını okuyanlar var mı? Hani böyle Agatha Christie, Tess Gerritsen, ondan sonra başka kim var? Sherlock Holmes diyeyim. Bu tarz bir hikayeye mi benziyor arkadaşlar? Bu yani dedektiflik hikayesi mi, cinayet çözme hikayesi mi? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani o vibe'ı mı veriyor bize? O havayı mı veriyor yoksa böyle ciddi bir şey değil mi? Birazcık böyle komik tarzda bir hikaye mi? Şöyle sizlere göstereyim. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de her şeyi yorumlara yazmayacağım. Arkadaşlar birazcık etkileşim olsun daha. Yorumlar gelsin, beğeni gelsin, takip gelsin. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. İzleyip geçmiyoruz. Bunları yapalım. Bunları lütfen yapalım. Dedikten sonra burada Haikyuu 18. cilt bizleri karşılıyor.
Haikyuu'ya biliyorsunuz başladım arkadaşlar. 17. cilde kadar geldim ama 17. ciltten sonrasını internette bulamadığım için yarıda bırakmak zorunda kaldım. Ama şu an 18. cilt geldi. Bunu bu ay içerisinde okurum ve yine kitaplığıma rafa kaldırırım diyorum arkadaşlar. Sürekli voleybol maçları, sürekli voleybol müsabakaları oluyor. Siz de sürekli bunları okuyorsunuz. Yani bir yerden sonra birazcık sıkıyor diyebilirim. Animesinde belki izlemesi keyiflidir, güzeldir, eğlencelidir bilmiyorum. Ama mangada birazcık ister istemez sıkılıyorsunuz diye düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu. Neyse. Geçelim bir diğer serimize. Lan bu kapağın olmuş lan. Bunu şömizden alalım. Bakacağım bir. Şömizin içine koymadıkları için, geçirmedikleri için. Şu an sıkıntı yok. Tamam. Burada bizleri Kahramanlık Akademim 27 ve 28 karşılıyor. Kahramanlık Akademimin kapakları da bence yine çok güzeller, çok hoşlar. Şöyle sizlere de göstereyim ve aksiyon dolular diyebilirim. Kapakların önünün güzelliğinin yanı sıra arkası da ayrı bir güzel. Şöyle iki tane güzellik bizleri karşılıyor. Tavşan güzelmiş ha. Havuççun. Beğendim. Beğendim. Senin gözüm kesti şimdi. Seni bir yere yazdım. Okuyacağım. Neyse. Bu arada arkadaşlar Kahramanlık Akademi'nin toplam kaç cildi ya? 41 miydi? 42 miydi? 30'larda mıydı? Bitti diye biliyorum da seri. Bitti. Biz de şu an herhalde yakın zamanda bitiririz diyeceğim ama yakın zamanda ne kadar bir yakın zaman onu da bilmiyorum. Neyse. Şimdi geçelim bir diğer serimize. Yeni basılmaya başlandı. Yeni basılmasına rağmen ilk 3 cildi çok hızlı bir şekilde geldi diye düşünüyorum. Dandadan. Şöyle birinci cilt. Nasıl koyacağız? Şöyle koymuşum. İkinci cilt. Dandadan, dandadan, dandadan. Bunun tane şarkısı var öyle. Dandadan, 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 dandadan. Burada da üçüncü cilt. Dandadan, dandadan, dandadan. Dandır, 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 dandır. Dedikten sonra burada bizleri 56. cilt karşılıyor. One Piece. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kapak çok güzel. Çok komik bir kapak diyebilirim. Ama kapakta da gerçekten sağlam insanlar var diyorum. Ama 57. cildin kapağı başka bir şey. O kapak başka bir şey arkadaşlar. Gelecek göreceksiniz. Mükemmel bir şey o kapak. O kapağı heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Acilen çıkması gerek diyorum. Devam ediyoruz. Noragami 24. cilt. Noragami'de hiç okumadım arkadaşlar ama çok geri planda kaldığını düşünüyorum. Yani bizim ülkemizde Noragami çok konuşulmuyor. Bunun sebebini... Ne oluyor lan? Dışarıda bir şey düştü ama ne düştü bilmiyorum. Bunun sebebini bilmiyorum. Çok sağlam bir seri değil mi? Ama aslında sağlam bir seri değil mi? Veya sağlam seri mi diye düşündüğüm zaman da bu seri üzerinde hiç olumsuz yorum da görmedim. Sadece seri konuşulmuyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Ya da ben mi görmüyorum? Bana mı denk gelmiyor? Bilemeyeceğim. Son olarak lan daha birkaç tane acıdı var. Ve bizleri burada Ev Erkeğinin Yolu 13. cilt karşılamakta. Çerezlik alıp herhangi bir cildini okuyabileceğiniz, okurken de bazen gülebileceğiniz veya gülmeseniz bile keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir hikaye arkadaşlar. Ev Erkeğinin Yolu. Ondan sonra burada bizleri Oshinoko 7. cilt karşılıyor. Şöyle size göstereyim. Oshinoko 7. cilt. Bunun ilk cildini okumuştum sadece ve içerisinde bayağı bir gizem vardı arkadaşlar. Değişik bir hikayesi var. Yani kapak tasarımlarının yanı sıra içerisindeki hikaye birazcık karanlık diyebilirim. Şaşırtıyor sizleri yani. Sizleri şaşırtıyor. Burada bir tane daha Oshinoko cildimiz var. Oshinoko 6. cilt yine göstereyim şöyle. Bu siyah kapaklı olanlar, yanları siyah olanlar sanırım ikinci sezon mu oluyor? Öyle bir şey mi oluyor da? Yanlış biliyorsam düzeltin beni arkadaşlar diyeceğim ama öyle olsa bu niye beyaz? Bu 7. cilt, bu 6. cilt. Demek ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu 6. cilde özel bir şey diyelim. Ondan sonra burada bizleri Kahramanlık Akademim 21. cilt, bu da 22. cilt. Bu Kahramanlık Akademimde de. Lan ne Kahramanlık Akademim lan? Karakah ya. Oğlum uyarmıyorsunuz ya. Abi yanlış söylüyorsunuz da demiyorsunuz ya. Ayıptır. Burada bizlere dediğim gibi Kara Kahya kaçtı la bu? 22 ve 21. cilt karşılıyor. Yani şaka maka arkadaşlar Kara Kahya serisinde de 22. cilde kadar gelmişiz. Toplam kaç cilttir nedir bilmiyorum. Fakat bunda da bayağı bir ilerideymişiz. Bunu şimdi fark ediyorum arkadaşlar. Benim Kara Kahya ciltlerinden de birkaç tane eksiğim var. Onları da yakında toplarız. Çok bizim ülkemizde popüler olmadığı için
ciltlerini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam, sitelerde bulamasanız bile ikinci el sitelerinde uygun fiyatlı bir şekilde bulabiliyorsunuz diyorum ve son cildimi elime alıyorum arkadaşlar. Zaten kapağın rengini görünce ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada Banana Fish 7. cilt bizleri karşılıyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Artı 16 olan bir serimiz arkadaşlar. Banana Fish. Sadece Banana Fish yazısının üzerinde, o siyahlığın üzerinde birazcık bir çizikler var ama ondan da bir şey olmaz arkadaşlar. Ve onun dışında gerekli şeyler kargosu özelinde iyi. Kargolar çok güzel geldi. Sizler de şu an görüyorsunuz aslında ekranda. Yani kötü gelmediler arkadaşlar. Fırından yeni çıkmış gibi elime hepsi ulaştı. Ve an itibariyle dediğim gibi gerekli şeyler üzerinde en azından kendi toplamış olduğum serilerde güncele geldim. Oradan toplamam gereken birkaç tane daha seri var. Mesela Wotakoi miydi? Öyle bir seri var fakat o seriyi daha bir alma fırsatım olmadı. Çünkü çok fazla olmaya başladı. Maddi açıdan çok sıkıntıya sokmaya başladı beni. Yani her ay 4-5 bin lira veya bazen 6 bin lira kadar bir parayı mangalara yatırıyorum. Yani mangalara bu kadar para yatıracağıma sağa sola kriptoya bir şeye para yatırsam belki de ileride çok güzel paralar kazanırım arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani son zamanlarda bunları sorgulamaya başladım diyebilirim. Çünkü artık gerçekten bütçeyi yoruyorlar. Şaka bir yana. Öyleler arkadaşlar. Ve çok fazla yayın evi var. Çok fazla toplanacak kitap var. Onları toplasanız bile bu sefer yer kalmıyor. Yerinizi açmak için, mangaları koyabilmek için kitaplık alıyorsunuz. Bu sefer kitaplığa para vermek zorunda kalıyorsunuz. Onlar da çok pahalı. Yani her yerden arkadaşlar bütçesel anlamda, maddi anlamda sıkışıyorsunuz diyebilirim. Bence sizler de öylesinizdir. Neyse, şimdi şunları da yanıma alacağım. Gerekli şeylerde zaten 33 tane cilt vardı. Şunları da eklersek 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 tane cilt almışım bu ay arkadaşlar. Ve bu şekilde videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Artık ben yavaştan kaçayım. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu arada şimdi aklıma geldi. Video için kapak fotoğrafı almayı unuttum. Ama kolileri de artık paketlerde açtık. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunları büyük ihtimal diğer taraflarını çeviririm. O şekilde fotoğraf çekilirim arkadaşlar. Çünkü diğer türlü olduğu zaman ya da böyle çekilirim. Ya bu sefer de böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz. Zaten çok uzaktan çekildiğim için çok belli olmazlar kapakta diye düşünüyorum. Eğer çok belli olursa da ufaktan bir budur atarım. Neyse arkadaşlar, benim alışverişim bu şekildeydi. Ağustos ayını da bu şekilde kapatıyorum. Darısı artık Eylül'ün başına, yani benim doğum günümün olduğu ayın başına. Bakalım o ay neler olacak, neler alacağız, alabilecek miyiz? Bunları da bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Çünkü önümüzdeki ay büyük ihtimal kitaplarım için birkaç tane raf alacağım gibi duruyor. Ama raflar da epey pahalı. Şimdi raf alıp da üstüne bir de bu kadar bir alışveriş yaparsam beni epey sıkıntıya sokar. Neyse, bunlara konuşmadım şimdi. Bunlar benim meselelerim diyorum. Ben ufaktan kaçıyorum arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bir kahve yazın. Ve bana bir selam gönderin. Bu arada arkadaşlar şuna bir sorayım. Önümüzdeki ay bir çekiliş yapsak mı acaba? Dışarıdaki Kız serisinin çekilişini yapmayı düşünüyorum. Sizlere hediye etmek istiyorum. 1'den 6. cilde kadar olan ciltleri hediye etmek istiyorum. Bilmiyorum, bir düşüncem var öyle. Bilmiyorum, öyle bir düşüncem var. Bakalım, eğer sizler de okey derseniz belki yaparım. Ya Dışarıdaki Kız serisi üzerinde yapmak istiyorum ya da Berserk'in, ama Berserk olmaz, artı 16, artı 18 o ya. Bakarım. Artı 18 olmasaydı Berserk'in yapabilirdim diye düşünüyorum ama maalesef artı 18 olduğu için yapamam. Sıkıntı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben kaçıyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve aynı zamanda yorum yapmak istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ve aynı zamanda süper teşekkürümüz de var arkadaşlar. Bunları unutmayın. Eğer süper teşekkür etmek istiyorsanız güzel bir şekilde bağış yaparak bana destek olarak teşekkürünüzü edebilirsiniz. Ben kaçıyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Bay bay.